Haberlerde, Instagram'da gördüm ki Türkleri ülkeye almıyorlar. Sonra sıra bana geldi, pasaportumu aldılar. Mercek geldi. Mercek de pasaportumu inceliyor, sahte mi diye. Avrupa'da en az turistin gittiği ülkeye gidiyorum. Daha check-in'i yaparken kimliğimi verdim. Kız dedi ki pasaportunuzu kullanalım. Neden dedim, geri gönderirler dedi. Her şey çok eski, zamanda yolculuk yapar gibi. Adam beni 40 dakika havalimanından buraya 6 euroya getirdi. Artık kamerayı kapatacağım, hiçbir şey çekmeyeceğim. Kahveleri $1 falan satıyorlar. Yani dayak mı yedik, yemek mi yedik? Bu ülkede ne Uber, ne Bolt, ne de diğerleri, hiçbiri çalışmıyor. Bir kere ilk izlenimim, bakın. Avrupa'nın en yoksul dedikleri ülkesinde bile kaldırımlar temiz. Sizlere iyi seyirler. Bana da inşallah girebilirsem 110. ülkem Moldova'da keyifli bir yolculuğum olsun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun inşallah gidebilirsem 110. ülkesi Moldova yolculuğumuz başlıyor. Neden inşallah? Hadi gelin anlatayım. Haberlerde görmüşsünüzdür, birçok Türk'ü Moldova'ya almıyorlar. Sınırlardan gönderiyorlar. Eski bir Sovyet ülkesi olan bu ülkeye giden Türkler aslında kimlikle geçip birçok yere geçebilirler. Kimlikle girip ülkeyi gezebilirler. Birçok haberlerde, Instagram'da gördüm ki Türkleri ülkeye almıyorlar. Gazetecileri bile ülkede kaç saat bekletip sonra geri göndermişler. Eski bir Sovyet ülkesi olan bu Moldova'da neler başıma gelecek ben de bilmiyorum. Havalimanına geldim. Antalya'dan direkt uçak vardı. Onunla gideyim dedim. Daha check-in'i yaparken kimliğimi verdim. Kız dedi ki pasaportunuzu kullanalım. Neden dedim, geri gönderirler dedi. Sonra birilerini aradı. Dediler ki Schengen vizem var mı? Var. Amerika vizeme kadar var. Tamam, hani birazcık daha girme ihtimalin ne ya? Bizim bu ülkelerle anlaşmalarımız yok mu dedim. Öyle olmuyor Deniz Bey dedi. Ne yazık ki son dönemlerde haberlerden haberiniz yok mu dedi. Beni bir telaş aldı. Haberleri sonra biraz daha kurcaladım. Hakikaten Moldova'ya insanları almıyorlar. Bir dünya şeyi görünce korkmadım değil. İşte bu eski Sovyet ülkesine giderken biraz da araştırma yaptım bir yandan. Avrupa'da en az turistin gittiği ülkeye gidiyorum. İnan ettim, dedim burası benim 110. ülkem olacak. Neyse birazcık daha kendimi motive etmeye çalıştım, dedim. Deniz kendine gel. Hadi insanlara da göstereceğimiz güzel bir anısı olacak, bir yolculuk olsun. Ama sonra durdum, düşündüm, ya almazlarsa. Abi gittim. Hemen en iyi otellerden rezervasyon yaptım ki hani beni böyle biraz zengin sansınlar. Sırt çantasıyla geziyormuş algısı olmasın. Çünkü oradan da birçok Avrupa ülkesine kaçanlar olmuş. Bunu da bahane ediyorlar. Bir de Ukrayna Savaşı'nı falan bahane ediyorlarmış. Normalde ikili anlaşmamıza göre beni almak zorunda. Hele Schengen vizem varsa kesin almak zorunda. Sıkıyorsa almasın diyerekten enerjiyi verelim, hadi güzel olsun inşallah. Bu 110. ülkemde çok güzel planlar yapmıştım. Yemyeşil bir ülke, yemyeşil bir coğrafya, gelişmemişliğin aslında birazcık da izini size göstermek istiyorum. Sovyet ülkelerinin arasında en az, şu anda günümüzün eski Sovyet ülkeleri arasında en az gelişmiş ülkelerinden bir tanesini eğer beni alırlarsa sizlerle paylaşacağım. Heyecan dorukta. Roma'ya, Paris'e, Londra'ya falan gitmek çok basit. Hani biz Schengen vizesi olduktan sonra hiç korkmuyorum ama böyle yerlere gitmek biraz zordur. İnsanı biraz şüphelendirir, hele haberlerden sonra. O yüzden heyecanıma ortak olduğunuz için şimdiden teşekkür ediyorum. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız ve daha videoyu başlatmadan bir durdurup Denizciğim iyi yolculuklar, hadi sana bol şans gibi böyle yorumlar yazarsanız algoritma için dünya turumda bana yapacağınız en büyük destek olur. Bu arada daha videoya başlatmadan söyleyeyim. Eğer oradan bir davet aldıysanız, tanıdığınız varsa ya da bir vatandaşla bir bağlantınız varsa ülkeye girmek daha kolaymış. Video başlamadan bunu da söylemiş olayım. Hayır, bu da saçma, ne yapayım yani, Moldova'ya girmek için biriyle mi evlenmem lazım? Akrabalık falan göstergesi olsun diye. İnsan düşünmeden edemiyor. Onlar buraya çatır çatır geliyor. Dalaman'a bile direkt uçak var. Biz giderken böyle bir heyecan yaşıyoruz. O yüzden gazamız mübarek ola. Sizlere iyi seyirler. Bana da inşallah girebilirsem 110. ülkem Moldova'da keyifli bir yolculuğum olsun. Uçağı almaya başladılar. Hadi bakalım, gazamız mübarek olsun. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Gideceğim firmanın ismi şu Fly One diye bir şirket. İlk defa uçacağım. Daha önce uçmadım. Şehir Kişinev ama böyle yazıyor. Cişinav diye. Tam nasıl söyleniyor İngilizcesini o kadar bilmiyorum. Genelde insanları çekmeyeyim, laf ediyorlar böyle havalimanlarında. Hiç Türk yok desem yeridir. Hepsi Moldova halkı. Merhaba. Hadi bakalım, uçağa gidiyoruz. Ya uçağa gitmede sıkıntı yok. Uçağı tabii alıyorlar %99. Sıkıntı ülkeye girdikten sonra başlayabilir.
Şu an %10'luk kısmı bitti. Kaldı %90. Çoğu vatandaş Ukraynalıydı. Ukrayna'nın batısında birazcık daha güvenli olduğu için buradan geçiyorlarmış. Hatta ben istersen de geçebilirmişim Moldova'dan sonra. Öyle söyledi birkaç kişi burada tanıştım. Ama tabii ki gitmeyeceğim. Lanet olsun savaşa da, bombasına da, insanların gariban bir dünya masum insan öldü. Ben var ya şu siyaset ve savaş olaylarından artık bıktım dünyayı gezdikçe. Olan hep garibana masum oluyor. Yazıklar olsun. İnsanlar yurtsuz, barsız kaldı ya. Çok üzücü. Derler ya düşmanımın başına vermesin. O misali şu an ne yazık ki Ukrayna halkı yaşıyor. Yazık günah insanlara. Uçağa doğru biniyorum. Hadi bakalım. Heyecanlıyız. Gayet rahat bir yolculuk oldu. Karadeniz'in üzerinden bay bay. Romanya'nın kıyılarından Moldova'ya giriş yaptık. Bu düşük bütçeli Moldova Havayolu şirketiymiş. Resmi ve ülkenin tek havalimanına geldik. Uluslararası. Başka yok. Yılda 60 bin turist geliyor çünkü sadece. Ve ilk adımımızı attık. Havalimanındaki otobüsler bile eski. Baksanıza. Havalimanından indik, bagajları ve gümrüğün olduğu yere gidiyoruz. Gerçekten yani o kadar heyecanlıyım ki neler yaşayacağımızı çok merak ediyorum. Eskiliğine bakın. Artık müzelik olmuşlar. Hani bekletilen değil, al götür müzeye tut uçağı. Bundan başka da uluslararası havalimanı yokmuş. Artık kamerayı kapatacağım. Hiçbir şey çekmeyeceğim. Görüşürüz. Bay bay. Bu saatten sonra Moldova düşünsün. Girdim, içerideyim. Ve girişte bir oda var. Odanın arkasında bir sürü insanı topladılar. Gümrüğe girenlerin hepsini teker teker oraya götürüyorlar. Sonra sıra bana geldi. Pasaportumu aldılar. Mercek geldi. Mercek de pasaportumu inceliyor. Sahte mi diye. Ben de böyle çok böyle 32 diş gülüyorum. Tamam payımız var ya amca. Yoksa yemişim Moldova'sını. Cem Yılmaz'ın o misal. Ondan sonra dedim ki ben dünyayı geziyorum. Pasaportumdan dedim bak görebilirsin. Abi açtı baktı adam işte Amerikalar, Schengenler falan her yer damga. Zaten damga vuracak sayfa yok bende. Sonra baktı ha, tamam dedi. Çok ne kadar kalacaksın gezeceksin dedi. Gezeceğim dedim ya dünya turundayım şu an dedim. Öyle girdim. Yine söylüyorum sizler muhtemelen büyük bir çoğunluğunuz sorun yaşayabilirsiniz. Ben canlı canlı da o arkadaki odayı gördüm. Bu saatten sonra da beni Moldova'dan istemediğim müddetçe kimse çıkaramaz. Hadi bakalım başlıyoruz. İçerisi küçücük bir havalimanıydı. Çıktığınız anda da sizi direkt böyle havayolu içindeki rent-a-car'lar şurada aynı zamanda var. Onlar karşılıyor. Bir de şurada Moltcell falan var. Görüyor musunuz? Telefon şirketi ama ben onu kullanmayacağım. Ben yine eSIM kullanacağım. Daha rahat. Uğraşamayacağım şimdi pasaportlu şuydu buydu. Bunlar daha pratik oluyor. Kaç kere anlattım artık biliyorsunuzdur. Burada Uber ve Bolt kullanılmıyor. Onun yerine başka bir uygulama var. Şurada bir sakinleşmek istiyorum. Durmak istiyorum. Çok heyecanlandım. Ulan Meksika'ya beni almamışlardı ya. Ne travma yaratmış bende ya. Onun korkusunu yaşıyorum hala. Amerika vizesini, Schengen'i aldığım günden beri de bu travmaların hepsi yavaş yavaş hafifliyor. Aklınızda bulunsun. Her zaman bunlar dünyayı gezmek istiyorsanız böyle BCDE planlarıdır. Daha rahat girişler yaparsınız. Dur ben bir sakinleşeyim. Kurlar bu şekilde. 19-16'ymış. Bunların para birimi de lei 1 dolarda 16-17 leiye falan geliyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak nereleri gezdirdim size. 110. ülkem. Kapitalizmle mücadele edemez artık dünya. Çok zor. Kuzey Kore. Çin bile bunu artık bıraktı. O yüzden her yerde her şey var. Bundan 10 sene 20 sene önceki dünya değil artık. Ben bu ülkeyi de çok rahat böyle çatır çatır kredi kartlarımızı harcayarak istediğim her şeye ulaşarak gezeceğime eminim. Kesin bu ülkede de yine zengin bir yerde çok zengin harika yaşıyordur. Garibanın da anası ağlıyordur. Hiç şaşmaz. Ne yazık ki dünyanın düzeni böyle. Gelişmemiş ülkelerde. İstersen de bak buradan para çekebiliyor musun? Ama benim yanımda dolar, euro var çekmeyeyim. Şöyle bir tane kahve buldum. Gelmişken ilk kahvemizi içelim. Öğrendiğim kadarıyla
Bunlar böyle hamur işini çok seviyorlar. Şöyle hamur işi satıyorlar. Yaklaşık 3-4 dolara, euroya falan geliyor. Kafeden bir şey alacağım. Bunların hepsini tadarız daha. Bunlar daha ülkeye giriş 101. Aynen dediğim gibi kartla hemen direkt ödeniyormuş. Ödeyip geçelim. Bir tane kahve, bir tane cookie'ye 90 verdim. Yani 5 dolar falan. Tek başına gezmenin en kötü yanı, mesela kahve alıyorsun, bagajını bir yere koyuyorsun ya. Ulan diyorum ya çalınırsa. Sezer'le gezerken en güzel yanı buydu. Birimiz mesela bir şey alıyorduk, diğerimiz çantaları bekliyordu. O yüzden gözünüzün açık olması lazım. O da bu arada dünya turuna Asya'dan devam etmek istediği için şu an ayrıldık. Yoksa arkadaşlığımız tabii ki baki arkadaşlar. Biz öyle küçük şeylerden tartışıp ayrılacak insanlar değiliz. O başka bir hayalinin peşinden gitmek istedi. Ben eksikleri tamamlamak istedim. Onun da kanalını takip edin. Kore ve Japonya'yı, Norveç'i yayınlayacak. YouTube'dan bakarsınız Sezer Yılmaz diye. Şöyle bir şey aldım. Kurabiye işte. Dünyanın her yerinde aynı. Bu ülkede ne Uber, ne Bolt, ne de diğerleri hiçbiri çalışmıyor. Sadece Yandex, Go ile gidiliyormuş. Kartımı tanımladım. Çünkü burada Rusların etkisini çok göreceğiz. Ülkede insanlar Rusça konuşacak, yeri gelecek. Romanca konuşacaklar, başka diller konuşulacak, anlatacak çok hikaye olacak. Şimdi taksimi çağırdım, otele gidelim. Bir dakika. Otel dedim de bakın abi 100 dolardan aşağı otel yok kişinin evde. 100 dolar. Yani kötü paylaşımlı yerler bile 50-60 dolar şu anda. Paylaşımlı duş, tuvaletten bahsediyorum. Çünkü buraya özellikle savaştan sonra çok Ukraynalı gelmiş ve fiyatlar çok artmış. O yüzden ben bu kaldığım yerlerin hepsini yine açıklamaya bırakırım. Siz bir gün buraya gelirseniz ona göre plan yaparsınız. Buradan anlaşılan o ki bayağı kalabalık bir yer bizi bekliyor. Uçaktan inerken yemyeşil bir coğrafyaya indiğinizi anlıyorsunuz zaten. Havalimanından çıktığınızda da sizi böyle bir yer karşılıyor. Vallahi her şey şu ana kadar 10 numara. Hiçbir sıkıntı çıkmayacak. Her şey çok güzel olacak bu gezide. Hadi bakalım. Şimdi o Yandex Go'dan taksi çağırdım. Dünyaya gezerken size bir şey daha anlatayım. Havalimanlarındaki fiyatlara bakarsınız. Hani her zaman böyle bir kıyaslama yaparsınız ya. Uygulamalarda bazen havalimanlarına giremez taksiler. Burada giriyormuş, sorun olmayacakmış. Aklınızda bulunsun, buluşma noktaları olur. Buradaki fiyatlamaya baktım. Yani 120'ye falan götürüyor şehir merkezine Yandex Go'daki taksi. Buradan binseydim 150-200'dü. Nereden baksanız %70 falan daha pahalı. Yine çok ucuz tabii ki ama uygulamada kredi kartını ödemek varken daha kolayıma geldi. Şimdi taksiyi bekliyorum. Güneşli bir Moldova Kişinev gününde. Abi eskiden Evliya Çelebi buralara nasıl gelmiş ya? Bakar mısınız kolayla? Telefondan çağırdım. 5 dakikaya şuraya gelecek. Mis. Seviyorum teknoloji. Bu saatten sonra hiç dünyayı gezme bahanesi olmamalı insanların. Para olduğu müddetçe. Pek tabii ki. Her şey o kadar kolaylaştı ki. 20 sene önce var ya şu çantadaki parfümü çalıyorlardı. Neler yaşanıyordu mesela. Şimdi her yerde kamera olduğu için onu çalamıyorlar. Bak onu bile çözdüler artık biliyor musunuz? Taksiyi bekliyoruz. Hadi bakalım merkeze gidiyoruz. Öyle bavulumu oraya koydu. Yer yokmuş. Ben burada bu adamları bu arada çekmeyi hiç sevmem böyle ülkelerde. Ters tiplere denk gelebilirsiniz çünkü. Şimdi arabanın içi felaket sigara kokuyor. Şu anda bildiğin ormanın içinden gidiyoruz. Şehriyle havalimanını bildiğin ormanın arasında böyle bir bağ yapacak şekilde yolla bağlamışlar. ...40 dakikadır yoldayız. Daha anca şehre girebiliyoruz çünkü yol yok. Otobandan değil bildiğiniz ormanın içinden geliyorsunuz. Tek yol oydu. Her şey çok eski. Zamanda yolculuk yapar gibi. İnanılmaz. Böyle bir yere geldim.
Hayatımda gördüğüm en iletişimsiz, en suratsız, en gudubet taksiciydi. Olsun, sana da teşekkürler. Adam beni 40 dakika havalimanından buraya sadece özel taksiyle 6 euroya getirdi. Nasıl bir Moldova'ya geldiysek hiç konuşmadık, orası ayrı. Gerçekten çok ilginçti. Kalacağım otelde burası. Anlamadım ki bu şehir ucuz mu, pahalı mı? Otelleri gördünüz işte az önce fiyatlarını. Göreceğiz bakalım, bir girelim. Anlarız hepsini. Hi. How are you? Good? Oğlum resmen tarihi bir binaya gelmişim gibi. İçerisi o kadar da güzel kokuyor ki. Şehirdeki en iyi otellerden birinde kalıyorum. Arada 30 dolar falan fark vardı diğer otellerle. Ya dedim bu yaştan sonra bari iyi bir yerde kalalım. Bir de güvenemiyorum, mesela Airbnb falan da tutabilirdim. Onlar da yakın fiyatlardaydı ama hazır değilim. Hello. Çok güler yüzlüler. Sözde şehirdeki en iyi otellerden birini tuttum. Ama kimse yardım etmedi. Kendi bavulumu kendim taşıdım 20 kilo. Benim oda numaram da 217. Otel çok güzel yalnız ha. Dur odayı göstereyim. Bu şekildeymiş burası benim. Rahat rahat uyuyacağım yatağım. Şurada videolarımı yaparım inşallah. Şurada bir kocaman bir televizyon koymuşlar. Burada küçük bir mini bar var standart. Hepsi ücrete dahil değil tabii ki, ekstra. Burası da benim duşum, tuvaletim. Güzel. İşimi görür. Böyle yeni bir ülkeye geldiğimde en çok ne yapmayı seviyorum biliyor musun? Bak hala yüzündeki enerjiden anlıyorsunuz. O yüzden videoyu beğenip güzel yorumlarınızı da eksik etmezseniz sevinirim algoritma için. Deniz, sana yeni ülkende keyifli yolculuklar. Biz de merakla bekliyoruz, heyecanlıyız. Ne yazarsanız kabulümdür. Bu bizi yaptığımız işte öne çıkarıyor ve sizler bu videolardan daha çok haberdar olabiliyorsunuz. Özellikle buradan sonra bir yere gideceğim ki muhtemelen daha önce çok az hesapta gideceğim yerin videosunu görmüşsünüzdür. Çoğunlukla da yabancı kanallarda. O yüzden bildirimleri de açın. Böyle hiç bilmediğim yere ilk geldiğimde şehrin manzarasına bakarım. Ve fark ettiniz mi? Sanki böyle zamanda yolculuk yapar gibiydik binaları gördüğünüzde. Aslında bu sadece giriş kısmı. Bir de bunun köyleri, kırsalı olacak. Onlar çok daha ilginç olacak. Ve beni böyle yerlerde en çok heyecanlandıran yeni ülkedeki şey, ilk adımımı attığımda sokakta göreceğim manzaralar. Tabelalar, insanların yüzleri, parklar, meydanlar. O yüzden hadi gelin en güzel kısmı beraber keşfedelim. Heyecanlıyız. Gidiyoruz. Artık yerleştiğime göre otelden çıktım. Çıkar çıkmaz böyle güzel. Bakar mısınız binaların tatlılığına ya? Şöyle güzel binalar görünce mutlu oluyorum şehirlerde. Peki ben nereye gidiyorum şimdi? Elimde A101 poşeti. Çamaşır yıkatmaya gidiyorum. Günlerdir yollardayım, bir çamaşır yıkatamadım. O yüzden burada güzel, düzgün bir tane laundry buldum. Yurt dışında böyle işlerimizi hallediyoruz. Her yer Bali gibi olmasa da orada çok iyiydi yani, paketleyip falan veriyorlardı. Burada da yorumlarına falan baktım. Güzel bir yer varmış. Böyle bir hafta 10 günlük kıyafetim birikti. Onu yıkatacağım. Sonra beraber yemek yeriz. Sonra da kişinin evi nasıl bir yermiş? İlk böyle gözlemlerimize hep beraber ortak olarak dolaşırız. Bir kere ilk izlenimim bakın. Yani Avrupa'nın en yoksul dedikleri ülkesinde bile kaldırımlar temiz. Ben bir ülkenin ilk gittiğimde binalarından çok kaldırımına ve yaya geçidine bakarım. Oradan 3 aşağı 5 yukarı şehir sistemini ve ülkeyi anlarsın. Allah, daha gelmeden durdu adam. Gelmeden, yani adımımı atmadan durdu. Evet, ilk testi geçtiler. Teşekkürler. Burada benim korktuğum bir durum var. Ben böyle ülkelerde çok fazla insanları çekmeyi sevmem. Şimdi ben size buranın gece hayatını göstereceğim asıl. Çünkü burası gece hayatıyla da ünlü olan bir yer. Ama genelde benim suratımı göreceksiniz. Ya da anlattıklarımı. Telefonla falan detay alırsam koyarım. Çünkü buralar bazen alkolle beraber bela olan yerlerdir. Mesela en basitinden size söyleyeyim. Belarus. Gittim, biliyorum neler yaşadım orada. O yüzden korkuyorum, bu konuda hassasım da. Baştan söyleyeyim, uyarmış olayım. Ben oteli çok güzel yerden tutmuşum yine. Şurada Radisson Blu falan da var. Burası kentin tam merkezi. Her yere yürüme mesafesindeyim. Böyle yürüme mesafesinde olunca gezmesi daha kolay oluyor. Bakar mısınız? Kahveleri 1 dolara falan satıyorlar. 1 dolar bile değil. Şöyle bir tane kafe gördüm. Dikkatimi çekti. Baksanıza, ben bu eski binaları çok seviyorum, o Sovyetlerin izinin olduğu ya. Şimdi ana caddelerinden birine geldim. Her şey burada. Yürüme mesafesinde demiştim mi? Bak 3 dakikada buraya ulaştım.
Bütün o önemli yapıları, güzel korunmuş binaları, her şeyi buralarda göreceğiz. Şu bina bile acaba ne ola ki? Böyle genelde bu ülkelerde bakın görüyorsunuz elektrikli olur otobüsler ve biraz eski görünür. Aynen burada da birebir benzer formatını görebiliyorsun. Ukrayna'nın eski hali gibi. Ben de hiçbir şey şu an bilmiyorum. Sizin gibiyim ekranlarınızın başında. Ve kervan yolda dizilir. Mesela şöyle giderim rastgele. Kaybolalım ne olacak? Vallahi çok beklediğimden çok daha iyi bu arada. Ben çok daha kötü bir yer bekliyordum. Baksanıza yani binalar güzel, insanlar güzel, sessiz, temiz. Abi bir de Avrupa'da yaz aylarında ben çok gezdim. Size belki yüzlerce video yaptım biliyorsunuzdur. Bulutlar bir başka güzel görünür bakın. Hava pırıl pırıldır çünkü cam gibi olur. Böyle bulutlara bile baktığınızda içiniz huzur dolar. Bir de park varsa daha ne olsun. Sovyetler döneminde en iyi yaptıkları şey kesinlikle her 50 metreye bir yaptıkları parklar olsa gerek. Onlardan bir tanesi böyle tatlı bir kafe yapmışlar. Onun içinden yürüyorum şu an. Yolda gelirken bazı kaynakları tabii ki yine okudum, videoları izledim ve bildiğim kadarıyla yanlışsam sonraki videolarda düzeltirim. 1940'larda burada çok büyük bir deprem oluyor. Bu gördüğünüz binaların büyük bir çoğunluğu yeniden yapılıyor. Yani tamamen sıfırdan inşa ediyorlar. Günümüzde özellikle şu ana caddeyi harika korumuşlar. Böyle açık hava müzesinde dolaşıyormuşsun gibi hissediyorsun. Böyle etrafa böyle şapşal bakarak tek başıma gezmeyi de özlemişim zaten bayağıdır. Böyle mutlu bir dolaşma yapıyorum şu anda ya. Çok iyi. Bir de acıktım. Uçakta bisküvi bile vermediler. Yemekler de güzel görünmüyordu. O yüzden hiçbir şey yemedim. Şundan bir kurtulayım. Sonra güzel bir yemek yiyelim artık Moldova'da. Vallahi şöyle bir mahalleye geldim. İnşallah burada bir yerde bulur. Oğlum burada bile bisiklet yolu var. Şuraya bak güzelliğe. Tabii canım bunlar da şimdi Avrupa Birliği'ne girmek istiyorlar ya. Daha ben size neler anlatacağım. Bu ülkenin dil, siyasi, doğu batı ikilemi, bir dünya aslında sıkıntısı var. Onlara değineceğiz. Ama benim önce şu ağırlıktan bir kurtulmam lazım. Yalnız baksana ne güzel yerler. Bisiklet varsa zarar gelmez kardeşim. Akuratti böyle bir yer. Hadi bakalım nasıl yapacaklar. İnşallah çekmez kıyafetler. Hello. 4 gün sonra veriyor. Abi yalvardım, yakardım. 4 gün sonraya sıra vermişlerdi. Onlar Rusça konuşuyor. Ben Türkçe ki bu Rusça konuştuklarını tahmin etmiyordum. Anlatacağım onu da. Şimdi helalleşeceğiz dur. Okay. WhatsApp okay? WhatsApp number? Okay. Hadi neyse bunu da hallettim. Vallahi Express yaptırdım. 50-60 dolara falan geldi. Az değil ama mecbur kaldım. Çünkü ona göre planlama yapmıştım. Kıyafetim de kalmadı, mahvolurum. Kıyafet işini çözdük. Bayağı böyle 10 günlük kıyafeti toparladıktan sonra böyle bir 10 gün daha beni götürür. Kim bilir dünyanın neresinden devam ederiz. Şimdi öyle bir ülkeydi ki Sovyetler 91'de dağılana kadar bir tarafını düşünsenize Bering Boğazı, öbür tarafı Almanya'nın doğusuydu. Bu insanlar da işte o ülkeye ait insanlardı. Günümüzde hala bu ülkenin %5'i yaklaşık olarak Rus. Rusça da konuşuyorlar ama konuştukları dil Romence. Çünkü burası aslında Romanya'nın bir parçası gibi düşünebilirsiniz. Aslında eskiden Sovyetler zamanında Moldovaca diye de bir dil varmış. Onun ismini tam hatırlamıyorum ama günümüzde 2013'ten itibaren resmi dilleri Romence olarak kabul görmüş. Ve şu ana kadar hiçbir şey anlamıyorum. Kimseyle de otel dışında İngilizce konuşamadım. Şöyle bir başka caddeye doğru gideceğim. Bir yerde de yemek yiyeceğim. Diğer tarafa yürürken bu Radisson zaten çok büyük bir yer olmadığı için bir başa bir sona gideceğim. Bol bol göreceksiniz. Bu Radisson Blu'nun önünde bak Türk bayrağımızı görüyorsunuz. Yolda da bir dünya Türk markamızı gördüm. Ülkenin en büyük yatırımcılarından bir tanesiyiz. Birçok iş adamımız gelip burada işler kuruyorlar. Abi şöyle insanları çekmeyi hiç sevmiyorum. Çok tedirgin oluyorum. Kimin nasıl bir şey çıkacağını tahmin edemezsin çünkü böyle yerlerde. Hatta eskiden buraya en çok Türkiye'den misafir gelirmiş. Başka ülkelerden kimse gelmezmiş. Günümüzde de sadece 200 bin kişinin geldiği bir ülkeymiş burası biliyor musunuz turizm anlamında. Avrupa'nın da en az turist çeken ülkesiymiş. Ve daha dersime çalıştığım her ülkedeki gibi sizlere vereceğim bir sürü detay olacak. Ama şu binayı da şöyle bir göstermek istedim be. Bence burası bakın ministerial diye bir şey yazdığına göre muhtemelen bakanlık binası gibi.
İtalya'da falan da böyle çok güzel evler olur. Binaların etrafını sarmalayan bitkiler olduğunda şehirde, sokakta, binada daha bir tatlı olur. Darısı bizim de bütün kentlerimize. Çok seviyorum böyle yerlerin detaylarını. Sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi yine bir başka parka doğru gidiyorum. Bunların kapalı, bizdeki gibi İstiklal Caddesi yok sanırım. Bulamadım. Ona baktım biraz, araştırdım. Ulan dedim hani görmedim mi acaba? Dikkatimi mi çekmedi? Yok. Hep park önermiş. Yabancı bloggerlarda, bizim Türklerde. Onlardan bir tanesi de bu. Görmemeniz imkansız zaten. Burası da Katedral Parkı diye geçiyormuş. Katedralden dolayı 1830'larda yapmışlar. Şimdi onlara girmeyeceğim. Bu benim ilk günüm. Din ve gezi rehberi kısmını ayrı yaparız. Bu ilk günkü heyecan videomuz. Parkın etrafında gezerken bir şey fark ediyorsun. Çok sakinler. Bir sükunet hakim burada. O kaos, çığlıklar yok. En fazla çocukların böyle mutluluktan bağırışlarını duyuyorsun. Ama şimdi dayanamadım. Buraya kadar gelmişken de baktım kapısı da açık. Onların en önemli dini mabetlerinden bir tanesiymiş burası. Gelmişken de bir içini görelim. İnsanlar ibadetlerini yapıyor. Gelin göstereyim. Tarihi de bir yer. O yüzden içerisini güzel korumuşlardır diye tahmin ediyorum. Aynen tahmin ettiğim gibi. Bunlar altın değil. Aklınızda bulunsun. İçerideki o ihtişamı ve altın parıltısının renklerini fark ettiğiniz üzere Rusların etkisinde dinlerini, mezheplerini seçiyorlar ya. Özellikle size bir öneride bulayım mı? Hayatınızda mutlaka St. Petersburg'u görün. Görmeden Rusya eksik kalır. Bak Moskova demiyorum. St. Petersburg eski başkent. Benim gördüğüm en iyi yerlerden bir tanesiydi. Bir listenize eklersiniz. Böyle bir yerde içinde görmüş olduk. Devam. Bu da önemli kapılarından biri ama onu anlatmayacağım. Bakın şimdi size ne göstereceğim. Bak bekleyin. Adamlar devlet dairelerinin, başbakanlık binası mıydı? Cumhurbaşkanlığı, tam önemli bir bina. Bakarız ona sonra da. Avrupa Birliği bayrağı dikmişler, görüyor musunuz? Şu da kendi bayrakları. Romanya bayrağına da çok benziyor ama armaları var bir tek gördüğünüz üzere. Tek farkı o. Şu çok önemli bir detay. Neden önemli bir detay? Çünkü bir tarafı bunların Doğu, yani Rusya, yeni nesil özellikle Batı'yı istiyor. Avrupa Birliği'ne girmek istiyor. Öyle ki bu ülkenin doğusunda özerk bir bölge var. Resmi olarak tanınmayan bir ülke. O ülkenin sınırlarını Ruslar koruyor. Ukrayna ne oldu mesela? Böyle batıya çok döndü. Hemen Rusya gitti, savaş çıkarttı değil mi? Burada ama o zamanlar Ukrayna'da mesela askerleri yoktu Rusların. Burada var işte askerleri. O yüzden bu taraf çok siyasi kısmı karışık bu ülkenin. Öyle yani küçücük bir ülke gibi görünmesine rağmen anlatması hiç kolay bir ülke değil. Gün geçtikçe aktardığımda denemek istediğimi anlayacaksınız. Acıktım. Başım dönmeye başladı. Ama bir yandan da güneşi kaçırmak istemiyorum. Hava çok güzel. Keşfetmek istiyorum. Hani restoran duruyor sonuçta. Lakin bu detaylara da ilk izlenimde değinmem lazım. Bayrak önemli bir detaydı aslında. Dedim biraz ruhum dinlensin. Parkta dolaşayım. Şu parkın temizliğine bakar mısınız? Bakın abi. Bir göstereceğim yine ya. Pırıl pırıl. Huzur doldu içim. Ve şu an şehrin tam merkezindeyim. Biz bunu niye başaramadık ya? En çok buna üzülüyorum. Gerçekten ne parkı başardık ne çöpü. Instagram'dan takip edin. Anlık bir hayalin peşinde hesabım. Orada daha hızlı paylaşımlar yapıyorum. Bakü'deyken o kadar çok mesaj verdim ki temizlikle ilgili. Çünkü olmuyor yani. Türkiye'de değişmiyor bir şeyler. Varsa bilen yazsın yoruma. Ne ceza veriliyor, ne yaptırımı var, ne eğitim var. Çöpünü sanki yani böyle rezil bir şekilde atmak ahlaki bir şeymiş gibi kabullenilmiş bir toplum olduk. Ne yazık ki bak yıllardır ben Fethiye'de yaşarım. Yıllardır turizm vardır. Ama ben hayatımda son birkaç yıldaki gibi fotoğraf çekemeyecek durumda olduğumu hatırlamıyorum. Her yer çöp içinde. Gerçekten buna çok üzülüyorum. Lütfen çocuklarınıza şunu gösterin. Görsünler bir şehirler nasıl olmalı, temizlik nasıl olmalı. Instagram'da da burada kendimi yırttım bir farkındalık olsun diye. Çünkü olmuyor diğer türlü. O yüzden ben Türkiye'de birçok şeyde söylenmiyorum artık. Ne yapabilirim? Nasıl mesaj verebilirim? Nasıl değişim için bir kıvılcım olur? Onun peşindeyim. Burada da en çok yine dikkatimi çeken şey temizliği oldu. Ulan bir tane sigara izmariti, bir poşet bir şey olmaz mı? Aha yok.
Canlı canlı kendiniz görün. Sırf bundan keyif almak için böyle parkın içinden dolaşıp size de bu videomun mesajını vermiş olayım. Şu anda yemek yemeye gidiyorum. Devasa caddeden karşıya geçtim. Bu sefer de bu parkın içinden yürüyelim. Parklar diyarından. Güzel bir restoran buldum. Bu sefer amacım pek bilinmeyen bir yere gitmek bu gezimde. Ya, bilinenlere gideriz tabii ki de mangalın şekline bakıp karar verdim bu sefer. Biraz lokale benziyor. Genelde öyle yerler daha böyle pis olur ve daha lezzetli olur. Ben öyle yerleri daha çok seviyorum. Ama burası da çok güzelmiş ya. Bir de şansıma hava da çok güzel. Kışın burası hiç çekilmez. Kara kış kıyamettir. Şimdi de böyle bir parka geldim. Çok güzel bir akşamüstü. Burada da böyle fışkiyeleri koymuşlar. Bunların kurucularının parkı diye biliyorum, ülkeyi kuran. Stephen the Great diye geçiyor. O kısma daha tam çalışmadım. Bakacağız orada. Dur, halledeceğiz. O da çok güzelmiş ama. Böyle bir yer. Burada balon patlatıp hediye kapmaya çalışıyorlar. Bizde eski usul vardır ya böyle panayır yerlerinde. Burası bir tık daha hareketli bir yer. Şurada Fransızca müziklerin çaldığı bir bonjour kafe var. İnsanlar burada kahvelerini alıp şurada huzura eriyorlar. Çok huzurlu ya. Özlemişim. Çok beğendim burayı. Gel dolaş burada, hiçbir şey yapma. Bakın en son Instagram'da şöyle Azerbaycan'dan insanlara mesaj vermek için bir çöp videosu atmıştım. Bakarsınız bir yarın peşinde hesabımdan. Ben yemek yemeye gidiyorum. Acıktım. Yeter. Gayet güzel başladık işte. Huzurlu bir yer. Dostlar böyle bakın, biraz da arka mahallede Grill House diye bir yer gördüm. Biraz daha arka tarafta seçtim. Burası da bir başka caddesi ama kimsecikler yok. Bu insanlar nerede? Bu insanların bir kalabalıklaştığı, toplaştığı, buluştuğu bir cadde, bir şey yok mu arkadaş? Çıt çıkmıyor. Hiçbir kalabalık yok. Ancak parklarda insan gördüm. Alışveriş merkezleri falan var. Onu yarın çekerim. Ama bir yerde bir örgütlenme, bir community, bir topluluk olması gerekmez mi ya? Bir yürüyüş caddesi falan. Şu ana kadar bir tane görmedim. Dakikalardır, hatta saatlerdir yürüyorum. Allah, buranın iyi çıkma ihtimali var mı? Hep beraber deneyimleyelim. Deniz nasıl geziyor görün işte dünyayı. Böyle rastgele. Sonra Bağdat bulunur misali. Dedim ya virane bir yer diye. Bilerek seçtim burayı. Çok güzel bir yer çıktı, baksanıza. Tam lokal. Bir yanda dayı şurada piyano çalıyor. Bak, mangal da şurasıydı. Tam istediğim gibi. Ve Moldova'daki ilk yemeğime hoş geldiniz. Böyle bir menü geldi. Menünün içerisindeki fiyatlardan önce tabii ki size bir eti göstereyim. Abi etler 300 ila 400 bandında, yani nereden baksanız 20 dolar. Ucuz değil bence. Şarapların da şişesi işte 10 dolara 15 dolara falan geliyor ortalama. Pardon, bazıları 750. Ondan emin olamadım. Dur, emin olayım çıkarken hesap gelince anlarız. Ama tam bizim esnaf usulü gibi düşünün. Koku böyle yüzünüze duman vuruyor. Adana'da falan olur ya. Ama piyanolu hali. Böyle yerleri çok seviyorum. Şu an benden mutlusu yok. Tamamen spontane bir an. Kocaman bir et yaptılar mangalda. Allah, çok güzel görünüyor. Bakalım, umarım lezzeti de öyledir. Yorumlar böyle lüksten uzak, güzel bir et yemek için ideal yer yazmışlar birçok yerde. Şöyle pişirmiş. Ben orta pişir demiştim ama idare edeceğiz. Gayet güzel. Şahane değil ama güzel. Lezzetli, sulu sulu. Afiyet olsun. Hatta bir dakika ya. Yanında böyle ızgarada sebze de yapmışlar. Çok güzel. Bugün yattığım yeri beğenirim. Afiyet olsun. Yemeğimi yedim. Karnım doydu. Ama size bir ilk izlenimimden bahsetmek istiyorum. Abi burada kimse gülmüyor çalışanlardan. Yani dayak mı yedik, yemek mi yedik? Ya insan, bir eksiğiniz var mı? Yemekten memnun musunuz? Başka bir şey ister misiniz diye sormaz mı? Ben hayatımda
Bu kadar soğuk garsonlar, çalışanlar görmedim. Taksiciden itibaren başladı bunların hepsi. Gerçekten ilk izlenimlerim doğruymuş. Bir kere de restoran kanıtlamış oldu. Çok iyi bir restoran değildi. Ne ödedim? 25 dolar falan ödedim. Bence pahalı yani Moldova şartlarında. Türkiye şartlarında siz kendiniz yorumlarsınız. Ama benim dikkatimi çeken insanların ilgisizliğiydi. Çok garipti gerçekten de. Karnım tok, sırtım pek. Sabah da çok erken kalkmıştım. Yolda yorgunuydum. Buradan ayrılıyorum. Şimdi ben size bugün bir sürü yer gösterdim ya. Onların hepsinin en pahalısından, en ucuzundan, en merkezinden dışarısına kadar otellerini açıklamaya bırakırım. Oradan bakarsınız. O parkların olduğu yerdeki otelleri listeleyeceğim. Kendi kaldığımı da eklerim. Çok güzeldi oranın yerleri. Yani sabah koşarsınız, dolaşırsınız falan. Keyif alırsınız merkez kısmında. Ama gerçekten çok irite oldum ilgisizliklerinden dolayı bu yorumumu yaptım. Sürçülisan ettiysem affola, ben tamamen gözlem deneyimlerimi söylüyorum. Bir gün buralara gelirseniz pek muhtemel benzerini siz de yaşarsınız ve şaşırırsınız. Şimdi buradan artık geriye doğru dönmeye başlayalım. Akşam oldu ama hala kararmadı etraf. Yine hiç kimse yok. Kafayı yiyeceğim. Nerede bu insanlar? Stephen Bulvarı'nda şu an yürüyorum. Onların da kordonu bu işte. Ne yapsın? İnsanların denizleri yok, gölleri yok. Hatta hiçbir denize bağları yok. Romanya kıyı kısmını aldığı için herhangi bir Karadeniz'e uçları yok. O yüzden insanlar da bu bulvar etrafında akşamları yürüyüş yapıyor. Şu ana kadar kentte en çok yoğun nüfusu akşam burada gördüm. Ben de o kalabalığa takıldım. Şöyle McDonald's yine nerededir? Hep en merkezi yerdedir. Tahmin edeceğiniz üzere. Burada yürüyorum. Bak bizim burada markalarımız var demiştim ya, bakın de facto da var. Çok böyle Türk yatırımcı varmış, markalar varmış Moldova'da. Aha canlı canlı görüyorsunuz. Sovyetlerden sonraki bütün ülkelerin neredeyse hepsinin ortak özelliği her yerde çiçekçi vardır. Mesela Ruslar da çiçeği çok sever. Çiçek onlar için sadece bir herhalde yaklaşma şekli değil, o nezaketi, naifliği erkeğin temsil etmesi için alması gereken bir zorunluluk diyebiliyorum. Bu konuda daha iyi bilgisi olan varsa deneyimi yazsın yorumlara. O cadde bayağı yoğundu. Şimdi biraz daha buralarda dolanalım. Sen akşam oldu, daha tam akşam değil. Yaz mevsiminde böyle oluyor. Bayağı şehri öğrendim arkadaşlar. Yani çok zaten bir şey yok gerçekten. Hani ya benim kafama attı, Moldova'm geldi, yollara düşelim diyeceğiniz bir yer değil burası. Benim 110. ülkem, düşünün yani. Hiç de merak etmediğim bir yer. Ben buranın siyasi ve idari yapısını, Sovyetlerden sonraki izini, hatta hala o işte Doğu bloğundaki o Sovyetleri benimsemiş toplum var. Transdinyeller mi, öyle bir yer. İsmini bile hala bilmiyorum. Oralara gidip çekmek istiyorum. Onlarla daha renkli olacak videolar. Mesela Kişinev çok da yani. Genelde erkeklerin çok tercih ettiği bir yer burası. Gerçekten Bali'den sonra son yıllarda kadın nüfusunun bu kadar çok olduğu hiçbir ülke görmedim. Türkler buraya niye geliyor? Gece hayatı, bazı klaplar var tahmin ettiğiniz, onlar. O yüzden genelde bundan dolayı tercih ediliyor. Ve ilginç yanını söyleyeyim, şehirdeki her 3 metrekarenin 1 metrekaresi orman. Belki bunun için gelmek istersiniz. Ben onun için gelenlerdenim. Karar sizin. Akşam saatleri olduğunda hiç bilmediğim meydanlara oturup, ya bu arada gömlek bana ne kadar çok yakıştı ya, ben her geçen gün gençleşiyorum, hiç söylemiyorsunuz. Seyahat etmek gençleştirir, unutmayın. Oturmayı ve insanları izlemeyi çok severim çünkü her şehrin hem gecesi hem gündüzü böyle karakter olarak farklıdır. Burada akşam olduğunda insanlar sokaklara çıktılar, meydanlarda dolaşıp bir şeyler içiyorlar, kahvelerini, içkilerini. Ben de bir meydana oturdum, insanları izliyorum. Şöyle bir kahve aldım. Bu sadece 2 dolar falan bile değil yaklaşık olarak, siz hesaplayın. 70-80 TL kahve. Bundan sonraki bölümlerde ise sizlere ülkenin tarihini ve bu şehirde gezerkenki bir günümü anlatmak istiyorum. Daha kapsamlı bir gezi rehberi şeklinde Kişinev ve Moldova'ya ait bir yolculuğumuz olacak. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız haberdar olabilirsiniz. Ben Deniz Pehlivan. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir şekilde buralara gelmeyi başardık. Ama sizlere yine söylüyorum videonun sonunda, Schengen ya da Amerika vizeniz yoksa, ki özellikle Schengen, Moldova'ya çok zor gelebilirsiniz. Güncel haberleri ve bilgileri özellikle Dış İşleri Bakanlığımızın sitesinden kontrol edin. Böylece işinizi garantiye alırsınız. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ben kahvemi içeceğim ve uyuyacağım. Bugün çok az uyudum. Görüşürüz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.